Bu videomuzda bir arsanın fiyatını iki farklı yönden hesaplayacağız. Ona göre de arsamızın bize geldiği fiyat satışa uygun mudur, değil midir? Emsallerinden yüksek mi kalıyor? Uğraşmamıza değer mi, değmez mi? Buna değineceğiz. Ben bilgileri hazır olarak aldım. İnceleyeceğimiz yer Kayseri Esentepe Mahallesi'nde 4585 adı 7 parsel. Burası gördüğünüz gibi e, İki boyutlu görüntüde baktığımızda düz bir arazi olarak görünüyor. Biz ne yapıyorduk? Öncelikli olarak bunun arazinin topografik eğiminin durumunu bir görmemiz gerekiyor ki bu bizim için önemli. Çünkü arazi çok eğimli bir yerse harfiyat maliyetleri yüksek çıkacağı için arsanın fiyatını etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Buradan kısa bir kontrol yapıyoruz. Yapmış olduğumuz kontrolde üç boyutlu görsel olarak da baktığım zaman sanıyorum düz gibi görünüyor. Arazi düz. Buradan da yüksekliklerden de bunu kontrol edebiliriz. Bu köşesi 1057, 1058, 1060, burada 1060. Yani arazimiz doğuya doğru hafif eğimli ama çok az bir eğim var. Çok da önemli değil. Yani buna düz bir arazi diyebiliriz. Bu kontrolü yaptıktan sonra da ikinci aşama olarak buranın imar durum bilgisine ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. İmar durum bilgisi ve plan notları. Bir arsa değerlendirirken arsanın fiyatına etki eden unsur üzerindeki imarıdır arkadaşlar. Fonksiyon alanıdır. Yani eğer arsam benim hem ticari hem konutsa sadece konuta göre daha değerli olacaktır. Veyahut da üzerine otel yapılabilecek bir arazi ise normal konut ve ticari imarlı bir arsaya göre daha değerli olacak demektir. Biz burada buranın hazır olarak ilgili belediyenin web sayfasına girdiğimiz zaman imar durumunu gösteren sayfasına girdiğimizde burasının yapı en çok e, emsal 0,90 olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da temiz imar parseli. Gördüğünüz gibi herhangi bir terki yok. Bu terk olmadığından dolayı emsalde 0,90 olduğunda ayrık nizam imar parsellerinde inşaat alanı hesabını da kolaylıkla yapabiliyoruz. Yani bizim arazimiz burada üstünü tıkladığımızda 1515 metrekare bir arazi. Emsalde 0,90 olunca 1514 çarpı 0,90 dediğimizde yaklaşık 1365 metre civarlarında bir net inşaat alanına ulaşıyoruz. Biz burada ne yapmak istiyorsak ona göre de bu arsanın üzerinde 3 artı 1 130-140 metrelik daireler de yapabilirim. 2 artı 1 100 metrelik küçük daireler de yapabilirim. Kaç daire yapmak istiyorum? İşte bu arsayı ben satın alacaksam, yapacaksam, projemde ne düşünüyorsam, tasarlıyorsam ona göre yok kat karşılığı yapacaksam da o bölgedeki arsa sahibinin talebine göre yönlendirme yapmam gerekecek. Çünkü burası tek bir blok olacak. Tek bir blok olduğu için aynı binanın içerisinde birden farklı cinste özellikle daire yapmam zor olacağı için kat karşılığı olması durumunda bu arsanın arsa sahibinin istekleri bizim için önemli olacak arkadaşlar. Şimdi en doğal yöntem olarak sahibinden.com üzerinde ben onu da hazır hale getirdim. Şöyle bir araştırma yaptığımızda ben bölgeye girdim, mahallesine kadar belirledim. Bizim arsamız aslında şuralarda bir yere geliyor. Bu bölgedeki diğer parsellerden birkaç tanesine baktım. Bazı ilanlarda yanlış bilgiler vardı. O yüzden ben onları çok fazla almadım ama birkaç tane açtığım ilan var. Bunların içerisinde en yakın bulduğum yani fiyatı makul olarak en yakın bulduğum bir arsayı aldığımızda bu arsa 13.406'da bir parsel metrekare fiyatı 3.326 metrekareye geliyor. Bölgenin imar durumunu yine kontrol edeceğim. Aynı imara sahipse ben bu arsanın fiyatı benim arsamla aynıdır demem gerekecek arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağım? Burada ada parsel bilgimiz 13.406'ya 1 ise bunu da kontrol edelim buradan hemen. Evet, ada parsel bilgilerini girdikten sonra karşımıza çıktığında buranın da imar durumuna baktığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da emsali 0,90 bu en çok en dediği yani serbest katta arsanın büyüklüğüne göre imkan verdiği dahilde bina yüksekliğini belirleyebileceğim bir
imar verilmiş. Aynı bizim arsamızın imarında olduğu gibi. Bizim arsamıza geri dönecek olursak aynı imarda mı dediği baktığımızda 4585'e 7. Evet. Gördüğümüz gibi aynı emsal, aynı imar durumu. Dolayısıyla bu arsa ilanı aslında benim arsama tam bir emsal teşkil ediyor ve burada 3300 lira bir fiyat verilmiş. Benim arsamdan biraz daha aşağıda bir tek dezavantajı buradan da girip baktığımızda bu arsa şuralara geliyor. Diğer ilanları incelemeye devam edelim arkadaşlar. Yine buradan bakıyorum. Bakın burada yine imar durum bilgisini vermiş zaten. Ama arsa metrekare fiyatı 5698 lira. Yine bir başka ilana bakıyorum. Ben özellikle imar durumu olanları seçtim biraz daha kolaylık olsun diye. Yine aynı emsal arkadaşlar. Bu arsanın fiyatı da 5721 lira. Şimdi burada yine bir arsa var. Eee, Bakın burası farklı bir yer. Dolayısıyla 012-024 emsali olan villa imarlı bir yerden bahsediyoruz. Bizim imarımız aslında yüksek katlı konut imarlı bir alandı. Fakat burası iki kat müsaadeli konut imarlı bir alan. Dolayısıyla bu arsanın verilmiş olan metrekare fiyatı bize emsal olmayacak. Bundan dolayı bunu hemen saf dışı bırakıyorum. Neden saf dışı bıraktım arkadaşlar? İmar durum bilgisi bizim imar durum bilgimizle aynı olmadığı, kıyaslama yapabileceğim bir imar durum bilgisi olmadığı için burayı kapatıyorum. Aynı zamanda bizim arsalarımız temiz imar parseli ama bu arsa henüz daha imar parseli haline gelmemiş. Temiz olacak parsel dediğimiz yani imarlı kadastro parseli durumunda bir yer burası. Daha buranın %35, %40 işte belediyenin uyguladığı oran neyse o kadar terki yapılacak. O terkten sonra burası imar parseli haline gelecek. En nihayetinde bu arsa bizim arsamıza bir emsal olamayacağı için de incelemeden çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde orada birkaç tane daha ilan buldum. Bölgenin kat karşılığı oranlarıyla ilgili bir bilgi sahibi olabilmek istiyorum. Çünkü arsanın fiyatını sadece emsallerinden bulmayacağız. Emsallerinin haricinde de kısa bir hesap yapıp o bölgedeki işte daire getirisine göre de arsa fiyatını da hesaplayarak bulabileceğiz. Burada baktığımızda bakın burası 34 daire çıkan bir araziymiş. İmar durumu bizim için önemli. Aynı emsal mi? Gördüğünüz gibi aynı emsal. Burada %35'e geliyormuş. Yine ben benzer bir tane daha ilan buldum. Burada da baktığımız zaman burası da eee, bizim bölgemizin hemen yan tarafı. Bunun da imar durumunu hemen kontrol edelim arkadaşlar. Aynı mı? Bizimle ilgili kıyaslamaya girecek mi? 13.402'ye 4. Aslında kat karşılarsa da bu kıyaslamayı yapmama gerek yok. Çünkü üzerinden çıkan hesap yapılmış. Bakın arkadaşlar burada vermiş arkadaş. Buna ayrıyeten ben bakmama gerek yok. İsterseniz kontrol etmek isterseniz siz bakabilirsiniz. 0.90 emsalliymiş. Burası da 1327 metre inşaat alanı çıkan brütte 1724 metre yapılan bir yermiş. Burada da oran %30 talep edilmiş arkadaşlar. Şimdi bir önceki ilanımızda %35, burada da %30 bir ilan buldum. Demek ki bu bölgenin ortalaması %30 ila 35 arasında arsanın merkezi yerlere yakınlığı, ana yola yakınlığı, tramvay yoluna yakınlığı vesaire gibi etkenlere göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bunlardan sonra ben buradan arsanın emsal hesaplama yöntemine göre yani emsale göre fiyat hesaplaması yaptığımda bulduğum bir değer 3326, diğer değerler 5698 ve 5700. Buna göre baktığımda bu arsanın metrekare fiyatı 3600 ile 5600 arasında değişen bir fiyat aralığına sahip diyebiliyorum ilk etapta. Ama bu rakamları, bu değerleri yakalıyor mu? Biz bunu diğer yönden bir kontrol edelim arkadaşlar. Bizim arsamızın inşaat alanını hesaplayabilmiştik hatırlarsanız. 1363 metrekare net inşaat alanım vardı. Bu da %30 gibi bir artışla yaklaşık 1770 metrekare
bir inşaat alanına tekabül eder brütte. Ben bunu 100 metrekareden daire yapayım dediğimde buraya yaklaşık 18 tane 100 metrekarelik daire yapabiliyorum anlamına gelir. Bu 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. Brütte 100 metrelik 2 artı bir daireler yapabilirim. Buna göre de buradan %30-35 ortalama varsa %33 desem. Çünkü benim arsam biraz daha şuradan baktığımızda merkeze daha yakın. Diğer arsalara nazaran bir tık daha ileride. Diğerleri şu kısımlardaydı hatırlarsanız. Buna göre baktığımız zaman buranın inşaat alanına göre 18 dairede ortalama %33 gibi bir değer getirebilir dediğimizde 18 dairenin takribi olarak %33 getirisi 5,95 yani 6 daire gibi bir getirisi oluyor. Şimdi bana 100 metrekarelik bir daireyi ben burada kaça satabilirim? O bilgi lazım arkadaşlar. Onu da yine sahibinden.com'da daire noktasında araştırması oldukça iyi arkadaşlar. Emlak endeksi ciddi bilgiler bize verebiliyor. Piyasayı bize net olarak verebiliyor. Başka bir şey araştırmamıza gerek yok bu noktada. Arsayla ilgili aynı şeyi söyleyemem ama daire hususunda satış metrekare fiyatının ortalaması noktasında gerçekten makul, mantıklı, ele alınabilir sonuçlar veriyor bize. Buradan baktığımız zaman bakın bir emsal bir daire. Neredeymiş bu dairemiz? Şuradaki 1,99 yani 130 metrekarelik bu daireyi seçmişim. Buna göre baktığımda burası 130 metrekare brüt bir daireymiş. İstenen fiyat 1.985.000 lira. Emlak endeksine baktığım zaman yaklaşık 14.000 lira. Yani 13.200 lira civarında bir paraya geliyor. Bu emsal hesap üzerinden gidecek olursam benim arsamın üzerine kat karşılığı olarak verdiğim takdirde 6 daire alabiliyorum. Arsamın bedeli olarak. Bu 6 daire 100 metrekarelik dairelerden olduğunda 14 lira desem ortalama 1.400.000 lira civarında arsamın pardon bir dairenin 1.400.000 lira civarında bir satış fiyatı olacak. 1.400'den çarpı 6 dediğimizde arkadaşlar aşağı yukarı 8.400.000 lira civarında bir arsanın bize daire olarak getirisi olur. Tabii bu bugünün güncel getirisi üzerinden olacak bir değer değil. Çünkü burası anlaşılacak, yapılacak, işte ruhsat alınacak vesaire derken belli bir süreç, belli bir aşama geçilmesi gerekiyor. O dairelerin satış süreçlerinde göz önüne aldığımızda bu yaklaşık olarak 2 yıllık bir süre. Tabii 2 yıl sonraki bir baremde hesapladığımız zaman bu rakamı getiriyorsa biz tabii 8.400 getirisi olan yere de 8.400 para teklif etmeyeceğiz. Yani biz bu arsanın bölgedeki yoğunluk ve yapılaşma hızı, bölgedeki tercih edilebilirlik gibi durumlarını göz önüne alarak burayı için %50 %60 aralığında bir fiyat baremi belirleyebiliriz. Yani 8.400'ün %50'sini aldığımızda yaklaşık 4 civarında, 4.200 civarında, %60 aldığımızda da 5 milyon civarında bir rakama geliyor. Yani ben bu arsayı 4,5 ila 5 milyon lira arasında bir bedel almış olursam yatırımcısı için mantıklı, makul bir yatırım olur. Veyahut da ben bu fiyatlar aralığında bir satış fiyatıyla karşı karşıyaysam bu arsayla ilgilenebilirim, satışıyla ulaşabilirim diyebilirim. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi buna göre baktığımızda takribi 4,5 milyon dediğimizde 1500 metrekarelik bir arsada metrekare satış fiyatı arkadaşlar 3000 ila 3500 arasında bir barem çıkıyor. Dolayısıyla bizim ilk örneğimizdeki bulmuş olduğumuz 3300 lira mantıklı makul bir rakam iken satış fiyatı olarak 5700 lira rakamları şu an için bölgede biraz daha yüksek kaldığını, yüksek kaçtığını görebiliyorum. Ve dolayısıyla benim arsamın da 3 aşağı 5 yukarı değeri buradan bulduğum emsal yöntemi, diğer yöntemden bulduğum 3000-3500 lira rakamları üzerinden gidersem benim arsamın satış fiyatında 3000-3500 lira olarak öngörebilirim arkadaşlar. Bir arsanın emsaline göre fiyat hesaplaması ve üzerinden çıkan inşaat alanına göre üstüne yapılan ürüne göre fiyatın hesaplaması ile alakalı bir kıyaslama yapmış olduk arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitiriyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.